Selam, geldim. Herkese Mehtap Tarot'tan selamlar efendim. Mehtap ablacığım, beni çok uykusuz bıraktı. Ben çok dertliyim diyorsan doğru yerdesin hayatım. Karşındaki kişi susmuş olabilir ama tarot kartlarını kimse susturamaz. Rehberlik yapar çünkü. Bugün yine özel danışmanlık yapar gibi sorularımızı soracağız, cevaplarımızı alacağız. Sorularımızda anlık enerjiyle ilerleyeceğiz ve büyük bir ihtimal cevap alacaksınız hayatınızda oluşan soru işaretleriyle alakalı. Kolektif bir yorumlama olacak. O yüzden %100 sana uyumlanacak diye bir durum yok. Uyanları sevgiyle al, uymayanları evrene sevgiyle geri iade edebilirsin. Kolektifin en büyük hayrına ama senin adına niyet alıyorum. Bakalım tarot kartları nasıl rehberlik yapacak? Hanımlar beyler, çayınız kahveniz hazırsa başlarız efendim. Bu arada yorumlarda beni yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Bakalım şu an seni düşünüyor mu yoksa tamamen sildi mi? Uyanış. Peki. Kılıç sekizlisi. Ah kıyamam, kıyamam. Yani nelerle mücadele veriyorum. Sen kalkmışsın. Unuttun mu, unutmadın mı diye soruyorsun diyor. Ben nasıl bir çaresizlik içerisindeyim diyor. Nasıl bir köşeye sıkıştım bir bilsen. Ve şu an uyanış kartı yani asılan adam enerjisine geldiğimizde zaten böyle ruhsal olarak kendini çok sıkışmış hissediyor. Biraz zamana ihtiyacım var diyor. Biraz uzaklaşarak şu resme bir baksak aslında hani biraz benim haksızlığa uğradığımı görürsün. Sen kalkmışsın diyor. Neler soruyorsun diyor. Özlem kartı da geldi. Şimdi alt yapısına, arketiplerine bakıyoruz. Psikolojik bir yorumlama olacak bu. Ama ve lakin son kartta da anahtar kartı alacağız durumla alakalı aydınlatmayı öğreneceğiz. Ve bakalım. Kararsızlık. Yani o da hani Yalın'ın bir tane şarkısı var ya. Unutsam mı, unutulsam mı? Aynı böyle, o da böyle çok sık boğaz olmuş durumdayım. Ben de çok kararsızım. Tamam mı, devam mı? Ben de bunun analizini yapmaya çalışıyorum diyor. Şu an seni düşünüyor mu enerjisinde? Tatlım burada bir kupa asımız var. Kupa ası huzurlu bir mutluluktan bahseder ve seninle alakalı duygu düşüncelerinin yoğunluğundan bahseder. Yengeç, balık, akrep biraz evet su elementinden bahseder. Romantik bir hal içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Bakalım barış ve kavuşma. Barışı kucakla, sevdiklerine içtenlikle sarıl. Her acının sonu eğer sen de bunu istersen mutluluk olur mesajını veriyor 14 numara. Kararsızlığı çok fazla ama büyük bir özlem içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Şu an aranızda ne gibi bir durum yaşandıysa olay unutmak değil, silmek değil. Bu kişi kararsız kalmış hayatım. Yani tamam mı devam mı durumunda bunu analiz etmeye çalışıyor. Zaten asılan adam bu uyanış kartı da geldiği zaman eee, bir şeyleri böyle durup resme uzaktan bakmayı verir bize enerjisel olarak. Zaten kılıç sekizlisi büyük bir çaresizlik içerisinde olduğunu söylüyor. Jüpiter ikizlerde ve zihinsel olarak işkence çektiğini söyleyebilirim bu kişinin. En temelinde sevgi var, özlem duygusu var ama baskın bir kararsızlık ve harekete geçememe potansiyeli var bu kişinin. Yüzleşmesi ağır olur açıkçası. Çünkü geçici bir duraklama ve akabinde sevgi totalinde bir devinim alıp hareket etmesi çok olası. Zaten barış ve kavuşma kartı var. Aynı şekilde burada evren sana da mesaj veriyor. Her acının sonu eğer sen de bunu istersen mutluluk olur. Sanki bu alanda ilk sorumuzda gelen cevap sen de belki kararsızlık yaşıyorsun. Bu kişiyle olur mu? Devam eder mi? Bana hizmet eder mi enerjisi gibi hani böyle bir düşünce içerisindeysen birazcık belki de büyük resme bakmanın zamanı gelmiştir diyebilirim hayatım. Peki devam edelim. Şey soralım. Eee vicdan azabı yaşıyor mu? Sana yaşattığı bu uykusuz geceleri, durumunu ne gibi yaşıyor? Tamam bir kararsızlık içerisinde, özlem duygusu içerisinde fakat kendisini
Nasıl ifade edecek bir bakalım. Ay, kupa enerjisinden çok yoğun geliyor. Hadi bakalım. Kupa onlusu, kupa şövalyesi, aşıklar kartı. Yani şimdi diyorsun da Mehtap ablacığım hep pozitif yorumlama yapıyorsun diye. Yani gelen kartları görüyorsun hayatım. Kupa onlusunun enerjisi zaten tamamlanmak, duygusal olarak bir birliktelikten bahseder. Şövalye zaten binmiş atına. Terazi akrep enerjisi, sevgisi, tutkusu yoğun bir şekilde sana bu ilişkiye dair bir davet gibi adım diyebilirim. Zaten aşıklar kartı işte sevgisi var bu alanda. Şimdi vicdanı sızlıyor mu dediğimiz noktada ay çok büyük pişmanlık içerisinde bu. Diğer kartları da alalım. Topluluk. Anahtarda ne var? O da seni düşünüyor. Hakkında çok düşündüğün eş, evlat, dost ya da sevgili gibi sevgili de seni düşünüyor ve aranızın düzelmesini istiyor olabilir. Önemsiyor ve değer görüyorsun. Bak bunlar güzel mesajlar. Demek istediğim nokta bu. Hani sana attığı kazın, hatanın, uykusuz bıraktığı gecelerin farkında mı diyeceğiz ya, vicdanı sızlıyor hayatım. Şimdi o da seni düşünüyor. Şimdi sizin aranızda ne oldu bilemem. Özel danışmanlık gibi oldu. Şimdi olsa sorarım yani ne oldu? İletişimi şak diye kesen enerji ne var? Şimdi her zaman söylüyorum ben falcı değilim öyle cinlerim askerlerim yok deneyimlemekten de çok tedirgin olurum. Onların hayatları onlara benim hayatım bana. Şeyde alanda da söylüyorum ben falcı değilim ama enerjist olduğum için anlık enerjilerde bana neyle alakalı olduğunu söylemen lazım ki ben vizyon alabileyim. Bu kişiyle alakalı şimdi şöyle söyleyeceğim. Karşıdaki kişi şu an bittiğini düşünüyor ilişkinizin ve bunu acaba nasıl düzeltebilirim diye bir araştırma yapıyor söyleyebilirim ve topluluktan da destek alıyor. Belki seni soruyorlar. İşte siz güzel bir çiftiniz, ne oldu görüşmüyor musunuz gibi 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 topluluktan da çok fazla destek oluyor olabilir. Ya da sizin ilişkinizi belki bir topluluk bozdu. Hani araya nifak tohumları koydu. Ama ve lakin karşıdaki kişi bir vicdan azabı çekiyor. Çünkü kupa onlusu diyorum ya bir aile kartıdır. Bir birliktelik kartıdır. Yani evlilik haricinden bahsediyorum. Kolektifi tek bir enerjide toplamaya çalışıyorum arkadaşlar. Üçüncü kişi açılımı yap Mehtap abla diyorsunuz biliyorum ama şu an tamamlanan ve tam olma enerjisinden bahsediyoruz. Yani bu kişi seninle alakalı düşüncelerde gerçekten biz bir araya geldiğimizde uyumun çok güzel olabileceği, aramızdaki frekansın çok güçlü olabileceği ve mantığın ön planda olduğu bir birliktelikten dolayı aranızdaki uyumun çok ahenkli olduğunu söyleyebilirim. Vicdan azabı evet hayatım. Çünkü şu an bitmenin verdiği, ayrı kalmanın ve iletişimsiz kalmanın verdiği bir hüzün durumu var karşı tarafta. Ve bunun bir kayıp olarak gördüğü noktada diğer kartlar ne kadar pozitif. Aşıklar kartı, topluluk işte kartı ve 19 numara o da seni düşünüyor. Yoğun bir şekilde vicdan azabı çekiyor. Peki senden ne saklıyor? Arkandan işler çevirmiş olabilir bu kişi. Bir de onlara bakalım. Gel bakalım. Bu kişi gerçek anlamda rahat hareket edebilmesi için yani kendini birazcık sakinleştirmesi lazım. Şimdi ben bu soruya geçeceğim ama şu şövalye olayına geldiğimde ya Mehtap ablacığım çok sosyal kelebek ve nasıl diyeyim çok dengesiz bir karakter diyebilirsin ama bu kişinin karakteri bu şekilde hayatım. Arkadaşlık işe aşka dönüşebilir. Maymun iştahlıdır, flörtöz bir enerjidedir ama bu kişinin karakteri bu şekilde ve sana yoğun bir şekilde aşk duygusu hissettirebilir hayatım. Bakalım senden sakladığı durum ne? Başka işler çevirdi mi? Hmm, büyücü.
İletişimi bile isteye kesmiş bir enerjide. Dinlenmek. Düşünen adam. Anahtar kartımı da alayım. Serbest bırak. Cevap olarak seni üzen durumlarla ilgili ilahi akışa güven. Yaratıcı gücün senin için güzel bir planı var. Düşüncelerinin serbestçe akmasına izin ver ve bu konuyu zamana bırak. Artık karanlık olmaya başladı. Yavru kuşlar, yani ne yapalım, bizim de gözlük yaşımız gelmiş demek ki, karıştırıyoruz okurken. Geldiğimiz noktada neyi saklıyor, arkamdan başka işler mi çeviriyor dediğin noktada tatlım, bu kişinin bilinç altyapısında zaten şu an iletişimi kapatan kişinin o olduğunu düşünürsek birazcık kafaya dinlemeye ihtiyacım var diyor. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu anlayabilmem için böyle her şeyi bir masaya yaymam lazım. Her şeyi bir analiz etmem lazım. Vicdanı sızlıyor ama hala e, bazı bencillikler var bu alanda. Kişi çok zeki olabilir, çok akıllıca manevralar yapıyor olabilir sorularına, ama şu an iletişimi sanki kapatan tarafın o olduğunu söyleyebilirim. Konuştuğu zaman, yanında olduğu zaman evet çok güçlü bir karakter. Evet, mantıklı konuşuyor, algısı çok hızlı ilerleyen bir karakter, ama ve lakin sana çok farklı noktalardan meydan okumuş bu kişi. Pozitif durumdayken durumlar birdenbire alt üst olmuş diyebilirim. Çünkü tılsım dörtlüsünde her zaman söylüyoruz, biraz bencillik vardır, cimrilik vardır. Seni kaybetmekten korkar ama fazla da üstüne gittiğin zaman ya benim çok üstüme gidiyorsun diyen bir enerji var. Şimdi soruya tekrardan geldiğimizde arkandan başka işler mi çalışıyor dediğimde hayır. İşler çevirmemiş hayatım. Bu eril tarafın bu ilişkiyle alakalı, seninle alakalı güzel düşüncelerde olduğunu görüyoruz. Fakat evren şu şekilde anahtar mesajı veriyor. Diyor ki olayları çok analiz etmeye çalışıyorsun. Çok üzerine gidiyorsun. Bazı şeyleri bir bırak. Çünkü ilahi akışa güvenmen lazım diyor. Evet, karşı taraf seninle alakalı bir tecrübeye sahip, fakat şu an İletişimi kapatmasının, sevgiyi paylaşmasının sebebinde birazcık uzaklaşmak olduğunu gösteriyor bize. Bu noktada ne yaparsan yap bu kişiye zaten ulaşamazsın. Sana ikizler terazi kova enerjisini çok fazla yaşattırır. Çok meraklıdır seninle alakalı, fakat iletişimi şak diye kesmiş olabilir. Çünkü diyor ki toparlanmak istiyorum. Kısa bir süreliğine ayrılma teklifi etmiş olabilir aklındaki kişi, karşıdaki kişi. Zaten açılımımız da bunun üzerine gitti. Yani şu an iletişimin kopması, etmesi, akışa bırakmanla alakalı mesajlar veriyor. Peki yaşattığı uykusuz gecelerin hesabını ilahi adalet soruyor mu? Bir de oraya bir bakalım. Danışanların en çok sorduğu sorulardan bir tanesi. Ah, kupa altılısı. Ay, bazen yorumlarda, siliyorum, silmek zorunda kalıyorum. Herkesi memnun edemiyoruz biliyorsunuz, ama yorumlar benim için çok, nasıl diyeyim, enerji deposu olduğu için birisi şey yazmış, "Nefes alışverişiniz beni çok rahatsız ediyor. Ablacığım ne yapayım, nefes almayayım mı? Ne yapayım? Sistemim bu şekilde yani." Ay, dedim ki nasıl bir bakış açısı? Benim de mikrofon sistemim, konuşma tarzım, nefes alışım bu şekilde. Memnun edemiyoruz hayatım. Burada 7.000 küsürlük, 7.500 küsürlük bir aileyiz. Allah razı olsun. Bazen böyle ilginç yorumlar da alabiliyoruz, sağ olsunlar. Kulakları çınlasın onu da. Kaldırdım o yorumu. Şimdi olur da bir şey olur, tartışma yaşanmasın istedim. Ay, bazen üzülüyorum da böyle mesajları okuyunca ya. Vallahi billahi. Bakalım ilahi adalet bunun hesabını soruyor mu dediğimiz noktada bir şey söyleyeceğim. Bu kişi yani kıskançlığıyla senin hayatını alt üst ederken senden de vazgeçemiyor. Kupa altılısını nerede görsem nostaljidir bu benim için, biliyorsun. Anılarla yaşayan,
özlem içerisinde olan ve ikinci şansı deneyimlemeyi isteyen bir enerji. Zaten dünya kartı da var. Dünya kartı bir şeyleri pozitife çeviren bir durumdadır. Ödülün var olduğundan bahseder. İlahi adalet dediğimizde şimdi kupa yedilisi aslında burada ince bir nüans var hayatım. Bir seçim yaparak belki de uzaklaşan kişi artık bazı şeyleri ayırt etme noktasına gelmiş. Çünkü acele etmiş olabilir. Ve burada maneviyat işte biraz böyle sakinlik hüküm sürdüğü noktada kendisinin kıskançlık yaptığını kartlar söylüyor. Seninle cevap alman lazım. Anka kuşu ve dönüşüm. Birbirini tamamlayan nasıl güzel kartlar geliyor görüyor musun? Yanıp kün olduğun ve acıyı iliklerine kadar hissettiğinde kaderin değişecek. Ağla, dövün, üzül ama pes etme. Kendini sevmekten vazgeçmez ve ilahi akışa seni yarattığına güvenirsen eskisinden çok daha mükemmel bir hayatın olacak. Dönüşüm sana kudret ve parlaklık getiriyor. Ay çok güzel. Çok güzel. Vallahi şu sorunun senin direkt cevabın şu diyebilirim hayatım. İlahi adalet onun canını okuyor çünkü yüzleştiği çok farklı noktalar var. Ne istediğini bilmeyen kişiye evreni versen de memnun edemezsin. Aynı o da o şekilde. Böyle birazcık iletişimin koptuğu, uzaklaştığı ve sevginin verilmediği durumlarda böyle ilahi adalet tokat gibi vurur. Rahat uyuyor mu o şimdi Mehtap abla diyorsun ya. Şu an öyle bir özlem içerisinde ki ve sana bir dönüşümle gelecek. Şu an belki iletişim konusunda blokaj halinde olabilirsiniz fakat uzaktan uzağa izleyip hayatına birisinin girebilme potansiyelinden derin bir kıskançlık yaşamasını bize hissettiriyor. Bazı şeyler ertelenmiş olabilir, bazı şeyler uzaklaşmış olabilir hayatınızda, ömrünüzde ama ve lakin ilahi adalet onu duygusal olarak sana ittiğini gösteriyor burada. Bence muhteşem bir sonuç. Yani kendinle gurur duyabilirsin. Eğer cazgırlık yapmadıysan karşı tarafa, ağır sözler sarf etmediysen, efendiliğini, hanımefendiliğini koruduysan karşı taraf pişmanlıkla adım atacak diyebilirim bu noktada hayatım. İlahi adalet bu alanda gerçekten zor durumlar yaşatıyor. Canlarım, bu soru cevap olayı özel seanslarda evet bazen çok gözünüzü yaşartarak sorduğunuz sorular. Kolektif geneldir ama benim hikayem çok daha ağır. O kazığın hesabını bizzat duymam lazım diyorsan iletişim kanallarında, yorumlarda sabitliyorum. WhatsApp hattının numarasını yazıyorum. Oradan ulaşabilirsin. Aynı gün içerisinde danışmanlık vermeye çabalıyorum. En son 11.30'a kadar da randevu veriyorum hayatım. Peki şu anki sessizliğin sebebi pişmanlıktan mı yoksa başka bir şey mi var Mehtap abla? Diyorsan bir de şimdi o sorunun cevabına bakalım. Devam ediyoruz. Adalet kartı. Ah ilahi adalet. Neden susuyor? Hayatım o kadar çok üzerine gelen noktalar var ki bunları aşabilecek durumda da değil. Kılıç ikilisi de geldi. Diğer kartlarımızı alalım. Artık tarafsız olabileceği bir noktaya gelmiş. Melankoli durumunda artık ne yapacağını bilemez hale geldiğinde netleşmeye doğru giden enerjiler var. Yüzük kartı. Gel bakalım. Burada kolektif ikiye bölünüyor. Şimdi birazcık onun da yorumuna gireceğim çok kısacık. Ama sabır kart. Sana bak mesajlar burada çok derin ve nokta atışı geliyor. Birazcık daha sabır etmen lazım bu kişiyle alakalı. Şu anki sessizliğin sebebi hayatım ilahi adaletin çatır çatır bu kişinin hayatını sarsmasıyla yaşanıyor diyebilirim. Ama bu kişi uzaklaşmak istiyor. İki kişi arasında kalmış olabilir. Şimdi şu mesaj kartımı da alalım. Yaşam amacına yoğunlaş. Karşına çıkan hiçbir kişi ya da konu tesadüf değil. Aynı bu tarot açılımı gibi. Tesadüf diye bir şey yok.
Yaşamını derinlemesine incele ve neden burada olduğunu öğrenmeye niyet et. Karşıdaki kişi de bunu yaşıyor işte. Hani eriyor gidiyor dediğimiz noktada da yani bu hesap onu ne hale getirdi? Neden sessiz kaldı? Neden dondu kaldı? Hesaplar soruluyor, hesaplar gün yüzüne çıktı dediğimiz noktada arkadaşlar karşıdaki kişi karar vermekte acele etmiyor. Şu an belki, aranızda bir şeyler olsun, resmi bir noktaya gelelim diye düşünüyorsun fakat karşıdaki kişinin enerjisinde sıkışıp kalan bir durum var. Nedir? Daha, karma durumları daha bitmemiş karşı tarafta. Sen bunun neden sessiz olduğunu aslında çok iyi biliyorsun. Çünkü kolektif dedim ya, yarıya bölünüyor noktasında. Karşıdaki kişi bir evlilik yaşıyor olabilir. Mehtap abla üçüncü kişi açılım yap deme ne olursun benim enerjimi çok alıyor. O alanda bir sürü vizyon alıyorum. Onları şey yaparken telaffuz ederken çok zorlanıyorum. O yüzden onlara özel danışmanlıklara bırakıyorum. Ama anlık enerjilerde kolektif açılımlar çok daha sakin gidiyor diyebilirim. Karşı tarafın enerjisine efendim eee, şimdi seni ve onu üzmeye yol açacak durumlar yaşanırken şu an kılıç onlusunda ne deriz? Hep böyle bir ihanet, olumsuz durumlar, kötü sonuçlanan durumlar artık bir yıkımdan bahseder bize. Aynı şekilde kılıç ikilisiyle geldiğimizde kılıçlarda ne diyorum? İletişimde çatışma, tartışmaların olduğu ve düşüncesel olarak birbirinizi destekleyemediğiniz alanlardan bahseder burası. Yani demek ki artık son noktaya doğru geldiğinizde bu sessizliğin arkasında kişinin ben bir şey yapamıyorum. Belki de sen ilişkinin ciddileşmesini istedin, sabır ettin ama karşı taraf diyor ki ilahi adalet daha benim hayatımda devam ediyor. Ben bu pişmanlığı bir noktaya daha yaşayacağım. İşte yaşam amacına yoğunlaş dediğimiz noktada seninle alakalı kıymetin, değerinin birazcık daha burnunun sürtülmesiyle öğreneceğini söyleyebilirim hayatım. Sert durumlar, kıskançlık. O duygu niye geldi şimdi? Başkalarıyla mutlu mu yoksa seni kıskanıyor mu? Bir de ona bakalım. Madem alan bu yöne gitti, Güneş kartı, Değnek üçlüsü. Hmm. Şimdi tevafuk da var zaten kadersel durumlar. Hemencecik alıyorum diğer kartları da şefkatli bağlantılar. Ay. Anahtar kartta da adalet kartı. Sürekli bir adalet kartı geliyor görüyor musun? Haksızlığa uğradığın konularda adalet yerini bulacak. Sen de hayatında bir adaletsizliğe imza atmadığından emin ol diye ikaz geliyor bu alanda. Bakalım şimdi yani şu anki durumunda başkalarıyla mutlu mu yoksa beni kıskanıyor mu diyorsan hayatım bazı şeyler netliğe kavuşacak. Burada kılıç ası boşuna gelmedi. Artık bir aşırılık var ki demek ki tek yönlü yüzleşileceğini gösterir bize. Aşkta böyle bazı şeyler yüzüstü bıraktığı noktada gel bir oturup konuşalım dendiği nokta var. Değnek üçlüsü de o şekildedir. Artık kaleden çıkan bir adam sonuç almak için ilerleyen, çabalayan bir karakterdir. Belki bilmiyorum tatilde bir aşk olarak başlamıştır sizinki ya da böyle güzel bir arkadaşlığın aşka dönüşmesinden oluşan bir durum olmuş olabilir. Fakat seni kıskanıyor mu dediğimiz noktada Güneş kartı olumlu bir şekilde evet der. Fakat bu kişi kadersel bir karşılaşma olduğunun farkında ki şefkatli bağlantıların aranızda yoğun olduğunu gösteriyor. Yani ilahi adalet burada yine bir devreye giriyor. Yani seni üzerek uzaklaştıysa, iletişimi kestiyse artık sizin karşılaşıp hesaplaşma noktalarınızın aktif olduğu bu alanda çok yüksek hayatım. Şimdi bu alanda karşıdaki kişi bir kıskançlık duygusu içerisinde olabilir. Çünkü şefkatli bağlantılar sevdiğin insanla yaşarsın bunu. 2 günlük bir ilişkide bunu yaşamazsın. Güvendiğin, alanı,
sevdiğin bir insanla yaşarsın ve tevafuk zaten bunu %100 doğrular. İlahi kadersel tanışmalar ve beslenmeler bunu açıklıyor hayatım. Peki bu kişiyle alakalı kıskanıyor noktasına geldiğimde evet. Çünkü bu kişi uzun vadeli planlamalar yapmış olabilir bu ilişkiyle bağlantılı. Fakat planlar alt üst olmuş gibi gözüküyor bana. Başkalarıyla mutlu mu dediğin noktada başkaları yok hayatında hayatım. Belki senin hayatındaki kişi sosyal kelebek olabilir, flörtöz bir karakter olur ama ve lakin seni kıskanma noktasında ağır darbeler yaşıyor diyebilirim. Peki bu pişmanlık bir adıma dönüşecek mi? Kapıma gelecek mi Mehtap abla? Son kartlarımızı alalım hayatım. Diğer kartlardan almayacağım. 5 tane bu kartlardan ve bir tane de anahtar kartından sana cevap olarak alacağım. Bu pişmanlık adıma dönüşecek mi? Bakalım bakalım. Tutkunun çok fazla olduğu. Ben seçmedim. Kusura bakma. Attın kendini biliyorum. Ama kartların benim tarafımdan seçilmesini tercih ederim. Ego. Egosunu bir kırsa, bazı şeylerle yüzleşmeye gönlü olsa evet ama ve lakin işte şu hani kuyruğu dik tutma durumu var ya, kapına gelme durumu olmayabilir ama pişmanlık bir adıma dönüşebilir. Buraya dikkat et. Bu da nedir? Mantık dahilinde benim kurallarıma uyacaksan diye bir durum olabilir. Şimdi burada zaten bir ego diyorsak aynı noktada kapana kısılmışlıktan bahsederiz. Karşıdaki kişi dedi ki kuyruğu dik tutanlardan, yani önce ben diyenlerden, yani ateş elementinden, koç aslan yay elementinden, ben yapmam sen bana yardımcı olacaksın önce benim diyen oğlak boğa başak enerjisinden. Bunlar zaten ana elementlere baktığında ilişkiyi zaten zedeleyen noktalar. Çünkü arada bir tutku var, arada birbirini besleyen nokta var. Fakat karşı taraf bir beklenti içerisinde farkındaysan. Önce beni iyileştirelim, ben de bu ilişkiyi sırtımda taşırım diyen bir kişi. Ama sabırlı olamadığını görüyoruz bu kişinin. Liderlik konumunda beni kabul edersen bu ilişkide benim dediklerim olursa o zaman harekete geçerim. Yani bu hareketi, bu ivmeyi senden bekleyen bir kişi kapına gelir mi dediğin noktada WhatsApp durum iletilerinde, Instagram'da arkadaşlarıyla paylaştığı videoları, resimleri görürsün. Fakat ben yatıyorum, sonra konuşuruz diye mesaj atan kişinin o videolarını, resimlerine şahitlik edersin. Bu kişi çok ciddi şekilde hani yalanlar dolanlar mertebesinde değil fakat seni çıldırtma mertebesinde adımlar atar. Kapına gelir mi? Gelme pozisyonu çok fazla olmadığını görüyorum kartlarda. Çünkü utanç verici bazı şeylerin ortaya çıkmasından endişe duyuyor diyebilirim. Burada zaten bir kılıç yedilimiz var. Hep kılıçlardan geldi. Diyorum ya, iletişimde hep çatışma yaşıyor olabilirsiniz. İlişkinizde birbirinizi rahatlıkla ifade edemiyor olabilirsiniz. Yani burada aldatan bir kişi varsa su üzerine çıkacak diyebilirim hayatım ama kaçmak, yüzleşmeden kaçmak, uzaklaşmak konularda bu kişide mevcut durumlar diyebilirim. Peki bununla alakalı mesaj kartı nedir? Bağımlılıklar. Peki bağımlılıklar sadece nesnelere duyulmaz. İnsanlar birbirlerine de bağımlı olurlar. Sırf alıştığın için mutsuzluğa razı olup olmadığından emin ol ikazı geldi bu alana hayatım. Belki de bu kişinin durumu da bu şekildedir. Yani seni üzmeye bağımlıdır belki de ya da hesap vermemeye bağımlıdır. Öyle geçmiş travmalar yaşamıştır ki kendi kafasındaki karışıklıkları sana atfediyordur. Ya sen kafanda kuruyorsun, benim üzerime çok geliyorsun diyen bir enerjide de mevcut olabilir. Fakat karşıdaki kişiyle alakalı şöyle söyleyeyim, bir haber alıp onun
aslında farklı bir enerjide olduğunu görebileceğin bir, alan geldi, kendini gösterdi. Bu da nedir? Senin tutkularının, hevesinin birazcık kaçabileceğiyle alakalı durum olabilir. Alanlar bu şekilde ciddi mesajlar var. Peki, ne zamandır bugün, benim bir üstad arkadaşıma, bugün bu kartlardan açılım yaptım. Enerjisi çok güzel. Yine oradan devam edelim. Hanımlar, beyler, güzel bir açılımda aklındaki kişiye odaklan bakalım. Karşında olsa kendini nasıl ifade ederdi? 3 tane kart seçeceğim. Bir tanesini seç ya da hepsini de seçebilirsin. Karşında olsa kendisini nasıl ifade ederdi? Bir numarayı seçenler. Bu arada hangi kartı seçtiğini aşağıya yaz ki topluluk grubundan, kolektiften şifalanabilelim. Bir numarayı seçenler karşında olsa kendini şu şekilde ifade ederdi. Kendime karşı gerçekten dürüstüm. Senden başka kimseyi arzulamıyorum. Güzel enerji. 2 numarayı seçenler. Sen ve ben aynı ateşin koruyuz, aynı yıldızın tozuyuz, aynı aşkın yankılarıyız. Kendini güzel ifade etmiş. Bir de birazcık daha böyle ilişkiye destek olan bir taraf olsa harika olur. 3 numarayı seçenler daha önce tanıştığınızı ve sonraki yaşamda ve ondan sonraki her yaşamda sana geri dönüş yolunu bulacağımı bil. Spiritüel arkadaşlar, umarım 3 numarayı seçmişsinizdir. Cevabınız geldi çünkü. Hanımlar, beyler, güzel bir tarot açılım yorumu oldu. Resmen bir aşk kitabı gibi, Harlequin kitabı gibi oldu. Güzel enerjiler, destekler. Umarım hayatınıza dair rehberlik almışsınızdır. Desteklerseniz beni, ücretsiz bir şekilde abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize çok dikkat edin. Hoşça kalın.